Herkese merhaba arkadaşlar. Erik Fromm Külliyatı'nın parçalarından devam ediyoruz. Bu sefer de Erik Fromm'un hayatında önemi olan temelde birkaç kişiden biri. Zaten o kanalda bir video paylaşmıştım. Bir kitap incelemesi. Psikolog olmayanlar için psikoloji. O uzun videoyu izlerseniz orada zaten özellikle Freud'a, Marx'a ve kendi Yahudi geçmişine çok büyük atıflar var. Hoca Sigmund Freud'la ve Marx'la ilgili müşahhas kitaplar yazmış arkadaşlar. O yüzden dolayı bu seride onları anlatacağız. Nedir onlar? Sigmund Freud'un misyonu. Freud'un kişiliği ve etkileri üzerine bir inceleme. Bir Freud monoloğu gibi arkadaşlar. Freud düşüncesinin büyüklüğü ve sınırları. Freud'un çalışmalarına modern bir bakış. Bu da Marx'ın insan anlayışı. Yani iki Freud'la ilgili bir de Marx'la ilgili müşahhas kitabı var hocanın. Marx'la ilgili hemen başlayalım. Marx'ın insan anlayışı nedir? Marx'ı maddecilik ile suçlayanlar aynı zamanda Marx'ın öngördüğü sosyalizmi maddi kar motifinin eksikliği yüzünden bu sefer de alabildiğine yermektedirler. Bu ifadelerde görülen belirgin zıtlık bizim psikolojide rasyonalizasyon dediğimiz bir fenomenle açıklanabilir. Çünkü burada Marx'ın dini ve ruhsal geleneklerine aykırı olduğu iddia edilen görüşleri içinde yaşadığımız sistemi Marx'a karşı korumada kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kapitalizmin insan doğasına uygun olduğunu ispatlamak ve gerçek olamayan bir sosyalizm görüşünden çok daha fazla üstün olduğunu gösterebilmek için yine rahatlıkla Marx'ın fikirleri öne sürülebilmekte ve onlardan yararlanabilmektedir. Hani insanların Marx'ı kafasına göre kullandığını anlatıyor arkadaşlar. Ama Marx'ın öyle özellikle zaten hoca şöyle söyleyeyim. Burada Marx'ın tabirlerinden ve Marx'ın insanla ilgili özellikle tabirlerinden Marx'ı ve sözlerini anlamaya çalışan bir kitap. Özeti şu arkadaşlar. Marx'ın özellikle sosyalizmin çok hümanist bir tarafında olduğunu, Marx'ın buna yönelik şeyler yazdığını ama insanların bunu çok anlamadığını söylüyor. Zaten ben Erik Fromm'u tanıtırken hümanist sosyalizmin savunucusu diyorum. Özellikle sosyalizmdeki o maddeciliğin, katı maddeciliğin anlattığının aksine daha böyle içeriden insancı bir yönüne vurgu yapıyor hoca ve Marx'ın metinlerinde bunu satır aralarında gördüğünü iddia ediyor. Yabancılaşma aynı şekilde. Hani yabancılaşma terimini insani bakıştan. Marx'ın düşüncesinin sürekliliği, bugüne kadar geldiği bölüm. Bir insan olarak Marx da onu anlatıyor. Hani herkese tavsiye ederim. Yani Marx'a özellikle ilgisi olanların farklı bir bakış açısı kazanacağına şüphe yok bu kitapla. Sigmund Freud'un misyonu. Freud'un kişiliği ve etkileri üzerine bir inceleme. Psikanaliz, Freud'un bizzat vurgulamaktan hoşlandığı gibi onun eseriydi. Psikanaliz büyük başarılarının yanı sıra kusurlarıyla da kurucusunun kişiliğinin izlerini taşır. Bu durumda psikanalizin kökeni hiç kuşkusuz Freud'un kişiliğinden aranmalıdır. Peki Freud nasıl biriydi? Onu kendine özgü bir biçimde davranmaya, düşünmeye ve duyumsamaya sevk eden benliğindeki itici güçler nelerdi? Düşmanlarının iddia ettiği gibi cinsellik ve disiplinsizlik ortamında yetişmiş yoz bir Viyanalı mıydı? Yoksa en sadık taraftarlarının savunduğu gibi doğruyu bulma yolunda korkusuzca ve ödün vermeden yürüyen, ailesine karşı oldukça sevecen, öğrencilerine karşı kibar, düşmanlarına karşı adil, kendini beğenmişlik veya bencillik emareleri taşımayan, dahası kişisel hiçbir kusuru olmayan büyük bir üstad mıydı? Tabii ki ikisi arasında bir yerdeydi arkadaşlar. Hani bir yandan insan, ben bazen kanalda diyorum ya, hatta bir Freud'un, Erik Fromm'un kanaldaki kitabında da bir yerde onu söylüyorum galiba. Hani Freud, Jung, Adler, bunlar psikanalizin bugüne gelmesinde kurumsallaşmasındaki üç büyük insandır ve her birinin olaya yaklaşımı aslında kendi kültürlerinden çok bağımsız değildir. Gerçekten Freud'un özellikle o cinsel dürtü meselesini çok ön plana almasında, yani Viyanalı o yoz aile geçmişinin hani kendi öyle olmasa bile gördükleri insan zihninde bir yer eder. Hani bunun hiç mi etkisi yoktu? Bence vardı. O yüzden dolayı Freud'un analizi bakımından bu iyi bir monografisi. Hani burada hoca zaten gene erkeklere bağımlılığı, babayla ilişkisi, otorite meselesi, yani bölüm bölüm Freud'u analiz ediyor arkadaşlar. Psikanaliz hareketinin yarı siyasal yapısı. Sonra acaba Freud'un dinsel ve siyasal görüşleri. Hani ve alıntılar yaparak. Hani hoca öyle boşta değil. Bizzat Freud'un bütün eserlerini okumuş bir insan olarak yapıyor bunu. Freud'un kadınlarla ilişkisi, aşk falan.
Ve son kitabı arkadaşlar. Freud düşüncesinin büyüklüğü ve sınırları. Freud'un çalışmalarına modern bir bakış. Hani bu Sigmund Freud'un daha çok kişiliği ve etkileri üzerine bir incelemeydi. Bu doğrudan çalışmalarının modern bir gözle incelenmesi arkadaşlar. Kendini yanılgılara yönelten koşulları değiştirebilmesi için insanın önce bu koşulları doğuran yanlışlıkları yok etmesi gerekir. Freud da böyle bir tanımlama yapabilirdi. Marx'ınkine benzer bir cümle. Psikanaliz teorisine kullanılarak tedavi uygulayan bir dalım dalı için çok uygun bir slogan olurdu. Gerçek kavramını epeyce genişleten Freud'un en özgün yanı, gerçeğin bilinçli, zihinle düşünülen ya da inanılan şey değil de asıl düşünmek istenilmediği için bastırılan olgular olduğunu ortaya koymasıdır. Onun buluşlarının büyüklüğü, gerçek sanılanların ötesindeki gizli ve üzeri örtülü olarak duran asıl gerçeğe nasıl varılacağının yöntemini gösterilmesinden kaynaklanır. Bir insanı iyi etmenin yolu onun ruhsal yapısını anlayıp bastırma olayını yok etmekten geçer. Bunu deneysel çalışmalarıyla kanıtlayan Freud, gerçeğin iyileştirip kurtararak tek yol olduğu ilkesine çalışmalarına, yani pratikte uygulamıştır. Her ne kadar uygulamada bazı bozulmalara uğramış ve yeni yanılgılara yol açmışsa da bu ilke onun insanlık tarihine yaptığı en önemli katkıdır. Yani burada da Freud'un genel çalışmalarını görüyoruz arkadaşlar. Gene hocanın, Erik Fromm hocanın çok böyle sistematik tanıtımlarıyla rüya teorisi, sembolik diller, analizler ve burada yaparken de gene Freud'un birçok kitabına atıfla, dipnotla zengin bir eser arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ederim. Özellikle Freud'u merakı olan arkadaşların okumasını tavsiye ederim. Şöyle koyalım. İki Freud'la bir de Marx'la ilgili kitabı hocanın. Monografi diyebileceğimiz tarzda. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, abone olmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.